Öncelikle bilinmesi gereken ve özellikle çok vurguladığım bir konu var. O da bilinçaltıyla bilinç dışının aynı şey olmadığıydı. Bilinç dışı etkiler bizim dışımızda gelişen olaylardır. Mesela genellikle örnek verdiğim nedir? İşte bir Oğlak Burcu'nun birikim yapma hissiyatı bir karıncada da vardır. Bu hissiyat insandan ve nesneden bağımsızdır. Yani bu hissiyat yeryüzüne yayıldığında mesela bir göletler oluşur, barajlar oluşur. Hani doğal barajlar vardır bilirsiniz. Suların orada belli bir süre tutulması lazımdır. Ya da işte suyun buz olduğunda oradaki birikmesi ve tutması yine Oğlak Burcu hissiyatıyla alakalıdır. Ya da işte bir kuşun yuvasını yapması, oradaki Başak Burcu'nun mühendislik, sistematize etme hissiyatlarıyla alakalıdır. Yeryüzünde bu şekilde hissiyatlar vardır. Bizim bilinçaltımız daha önce anlattığım gibi ne işe yarıyordu? Bizim duygularımızı pratize etmeye yarıyordu. Düşündüğümüz şeyleri belli kütüphaneler haline getirip bilinçaltımıza atıyorduk ve daha sonra ihtiyacımız olduğunda o bilgileri oradan çağırıyorduk. Bunun için de araba sürmeyi örnek vermiştik. İşte araba kullanırken öğrenirsiniz, direksiyonu öğrenirsiniz. Ondan sonra gazı, pedalı, her şeyi öğrenirsiniz ve her seferinde bilinçli bir şekilde bu eylemleri düşünerek yapmazsınız. Çünkü eliniz kolunuz o alanda meleke kazanmıştır. O meleke kazanmasındaki bilgi sizin bilinçaltınızdan gelmiştir. Ama bilinç dışı etki dediğimiz şey bu şekilde yeryüzündeki hissiyatlarla alakalıdır. Yeryüzü derken sadece bunu dünya olarak da değil, her yerde, yani galaksinin her yerindeki hissiyatlar olarak ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu hissiyatlar bizim bilincimizin dışında gerçekleşir. Bir kişinin bilinçaltını değiştirerek astrolojik etkilerini değiştirmesi mümkün değildir. Yok edemez, erteleyemez. Tekrar söyleyeyim. Bilinçaltınızı değiştirerek astrolojik etkilerden kurtulamazsınız. Peki astrolojik etkilerin bilinçaltınıza bir etkisi var mı? Peki bilinçaltı çalışmasıyla astrolojik etkilerin etkileşimiyle alakalı bir çalışma yapılabilir mi? Evet, bu yapılabilir. Ama gelen bilinç dışı etkiyi bilinçaltı çalışmasıyla değiştiremezsiniz. Yani çünkü oradaki bilinç dışı etki sizin bireysel dünyanızla alakalı gelmiyor. Yeryüzündeki kainata dair her türlü konuyla alakalı geliyor. Her türlü bilgiyle geliyor. Siz zannediyorsunuz ki benim yaşamım, oysa ki siz bu bütün olan yaşamın bir parçasısınız. Zannediyoruz ki dünya bu bizim yaşamımızdan ibaret. Halbuki biz yaşamın bir parçasıyız. İşte biz yaşamın bir parçası olduğumuz için bu bilinç dışı etki sadece sizin bireysel alanınızı etkilemez, dünyadaki her şeyi etkiler. Bundan dolayı da burç yorumlarında işte dünya, o burcun etkisi, işte Oğlak Burcu'nun Satürn'e geçmesi, Jüpiter'in Oğlak Burcu'na geçmesi falan gibi durumlar sadece seni beni değil, dünyadaki herkesi ve her şeyi zerreden küreye ilgilendirir ve etkiler. Peki bilinçaltı çalışmasıyla bu alanda ne yapılabiliyor? O çok önemli. O gelen etkiler sizin kendinizi o gelen etkiye nasıl açtığınız çok önemli. Yani siz gelen etkiye kendinizi kabule açarak ya da onu doğru yorumlayarak ya da o gelen etkiyi hayatınızda size gelen mesajını anlayarak ve ne yapmanız gerektiğini bilerek bir eylem içerisine, bir kabul içerisine geçebilirsiniz. Bir de o gelen etkiyi ah canım, vah canım, bak yine başıma neler geliyor, şöyle de oluyor, böyle de oluyor diyerek bir isyan içerisinde de geçirebilirsiniz. İşte burada sizin o gelen etkiyi nasıl kabul edeceğiniz önemli. Nasıl düşünmenizi gerektiğini bilmeniz çok çok önemli. Siz bilinç düzeyinde nasıl düşüneceğinizi biliyor olsanız dahi bazen bilinçaltı düğümlerinizde otomatikleştirdiğiniz cevaplar sizi bu noktada kaosa sürükleyebilir. Ya da bilinçaltınızda otomatikleştirdiğiniz düşünme kümeleri, düşünce kütüphaneleri sizi yine kaosa sürükleyebilir.
Hani örnek verdim ya, bir aşk şarkısı çaldığında eski sevgiliniz aklınıza gelmiştir ve onunla da kötü anılarınız vardır ve bu kötü anılardan dolayı aşk vesaire konuları gündeme geldiğinde hemen olumsuz enerjiler, olumsuz tepkiler üretmeye başlarsınız. Ve ne olur? Eğer bilinç dışında Venüsyen etkiler varsa, aşkla ilgili etkiler varsa, siz bu aşk etkilerinde kendinizi kapatmış olursunuz. Kendinizi kapattığınızda oraya bir blokaj koymuş olursunuz. Ve oradan gelen etkiyi doğru değil, tam da tersine bir noktada yorumlamış olursunuz. Bu tersine yapmış olduğunuz yorumun neticesinde ya dersiniz, benim aşk hayatım hep kötü gidiyor, hep kötü gidiyor. Yok şöyle etki varmış, böyle etki varmış ama kötü gidiyor. Evet, kötü gider. Çünkü siz orada bu durumda nasıl düşüneceğinizle ve ne yapacağınızla ilgili bilinç düzeyinde doğru bilgi üretseniz bile bilinçaltı blokajınızdan ötürü bu noktada herhangi bir eylemi doğru gerçekleştiremeyeceğinizden ötürü ne olmuş oluyor? Doğru bir süreç elde edememiş oluyorsunuz. Evet, bu konuda böyle bir bilgi vermek istedim. Bu konuda bilgi vermeye daha devam edeceğiz. Bir konu daha var. Onu da bundan sonraki bölüm için yapayım. Astrolojik etkiler Theta Healing ile değiştirilebilir mi sorusu. Bunun bir videosunu yapacağız. Sonraki bölümde görüşmek üzere.